YouTube'da otomobil içeriği çekmek istiyorsunuz ama bir arabanız yok veya bir garajınız yok veya mekanik hiçbir bilginiz yoksa bu vereceğim niş tam size göre. Size çok daha kolay üretilebilen ve çok fazla para kazanma potansiyeli yüksek olan bir kanal fikri vereceğim. Üstelik bu fikirde yüzünüzü göstermenize gerek yok. Bir arabanızın olmasına gerek yok. Size söz verdiğim gibi haftada 2 defa salı ve cuma günleri niş fikirleri paylaşmaya devam ediyorum. Kimse size hangi kanalı nasıl yapacağınızı göstermiyor. Bugün bunun için buradayım. Doğru kategoriyi değil, doğru nişi seçtiğiniz zaman büyürsünüz. Bunu unutmayın. Şimdi bu nişi göstereceğim size ama bu nişi doğru izleyiciye ulaştırdığınız zaman RPM'i 4 ile 10 dolar arasında. Yani 1000 izlenme başına 4 dolarla 10 dolar arasında para kazanma ihtimaliniz var. Ama bunu güçlü yapan şey bu paralar, RPM'ler falan değil arkadaşlar. Bu kanal fikrini güçlü yapan şey insanların cebine doğrudan katkı sağlaması. Bu kanal insanlara nasıl tamir yapmayı gösteren bir kanal değil. Bu kanal insanlara doğru araba nasıl kullanılır gibi böyle basitçe bir kanal değil. Bu kanal insanlara nasıl daha az para harcayacağını gösteriyor. Ve birazdan göreceğiniz izlenmelerin en büyük sebebi de bu. Şimdi hazırsanız kanala geçelim. Arkadaşlar kanalımız bu. 10.000 abone, 78 videosu var ve para kazanması şu anda aylık 2600 dolar civarlarında. Yani nereden baksanız 100 bin lira, 130 bin lira para kazanabilirsiniz. Kanalın içeriklerine baktığınız zaman ilk başta sıradan bir araba nişi olarak görebilirsiniz. Ama videoların detaylıca izlediğimiz zaman aslında kanalın çok daha akıllı bir sistem kullandığını hemen anlayacaksınız. Mesela şöyle popüler videolarına bir bakalım. Şöyle Türkçe'ye de çevirelim. En çok izlenen videosu bir ay önce atmış, 513 bin izlenmiş. Ve bu başlığına baktığımız zaman ne yazıyor? Herkesin göz ardı ettiği 5 ucuz lastik markası. Ama başlığın devamında başka bir şey daha yazıyor bakın. Ama bunlar tam birer altın madeni. Yani aslında diyor ki bu videoda gizli bir şey var. Gel tıkla diyor. Mesela başka bir videoda oksijen sensörünüzü zamanla bozmadan temizlemenin Japon yöntemi diyor. Başka bir videoda yine herkesin göz ardı ettiği 7 ucuz lastik markası diyor. Ve bunların izlenmesi bak 500 bin, 300 bin, 300 bin, 200 bin, 140 bin. Yani burada çok akıllıca bir sistem var. Ne biliyor musunuz? İnsanlar sadece otomobille ilgili bilgi almak için bu videoya tıklamıyorlar. Tıklamaların arkasındaki asıl sebep ben bir ürüne gereksiz yere paramı harcıyorum hissi. İşte kanalın bütün içerik sistemi bu korku üzerine kurulmuş. Kanalın ana konsepti insanların gereksiz para harcamamasını sağlamak. Mesela ucuz olmasına rağmen kaliteli olan parçalar. Mesela sadece çok aptal insanların aldığı 7 benzin markası demiş. Buraya da Shell Petrol'ün fotoğrafını koymuş. Bu kapak konsepti bak bilindik bir marka konseptini kullanıyor. Yani Shell, işte Opet vesaire. Şimdi bunlara mecbur reklam diye yazacağız altına. Neyse. Bunları kullanıyor ki insanlar tanıdık oldukları firmalara, logolara, şirketlere daha fazla güven duyar. Daha fazla dikkat çeker daha doğrusu. İşte tamircilerin kullandığı bütçe dostu ürünler, insanların sırf markalarından dolayı daha fazla para harcadığını düşündürülen ürünler, işte servislerin müşterilere satmaya çalıştığı gereksiz işlemler. Yani aslında kanal 4 ana fikri bir araya toplamış. Otomobil, para tasarrufu, satın alma psikolojisi ve tamirci bilgisi. Yani bu 4 konsepti birbirine bağlayarak çok güçlü bir niş oluşturmuş. Çünkü bakın arkadaşlar otomobil içerikleri zaten geniş bir kitleye sahip. Özellikle Türkiye'de mesela her 2 kişiden birinde araba var. Yani zaten izleyici potansiyeli var. Buna bir de gidip para kaybetme korkusu eklediğiniz zaman bambaşka bir şey oluyor. Yani bu işin işe yaramasının en büyük sebebi insanlar boşuna para harcamak istemiyor. Bu ucuz ürünler daha fazla kaliteli. İşte bazı ürünler sadece markası olduğundan dolayı daha pahalı olur ya. İşte tam olarak bunu anlatıyor. Mesela şurada herkesin göz ardı ettiği 7 tane ucuz araba aküsü var. Bu ne demek? Ya ben bir araba aldım. Benim aküm bitti. Ben niye gereksiz para harcayayım? Bütün aküler aynı değil mi? Gibi sorular doğuruyor. Ve insan ister istemez tıklama gereği duyuyor. Mesela özellikle lastik. Lastikler her 2 senede bir yenilenir. Ve lastik fiyatlarını düşündüğümüz zaman insanlar gerçekten en çok para harcadığı şey lastiktir. Bu tarz başlıklar insanların psikolojisine direkt etki eder. Şimdi birazdan videolarına da bakacağız. Çok daha fena fikirler vereceğim size. Ama genel olarak konseptin amacı şu. Zaten insanlar satın alma potansiyeli yüksek insanlar. Yani bu kanalı izleyen birisinin zaten arabası vardır. Ya da araba alıyordur. Yani para harcamaya müsaittir. Yani satın alma niyeti yüksek izleyici denir buna pazarlamada. Bu videoyu yaptınız diyelim. Tamam mı?
Bunun bağlantılarına yani alt kısımları, açıklama kısımlarına önerdiğiniz lastik markalarını, aküleri yazıyorsunuz. Buradan bir affiliate geliri oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda şöyle videoları da zaten baktığınız zaman marka ismi geçer, lastikler geçer, stok videolar kullanılır. İşte varsa şu tarz lastik markalarının görüntülerini kullanırsınız. Arkaya bir Eleven Labs'ten seslendirme yapıştıracaksın. Geçeceksin. Fakat kanalın ana para kazanma potansiyeli burada bitmiyor tabii ki. Bu kanalın başka yönleri de var. Şöyle kanala geri dönelim. Kapak fotoğrafları tarzınız zaten geçen haftaki nişteki olduğu gibi aynı şekilde CapCut'ta buna benzer bir tarz var. Yani aynısını yapabilirsiniz çok basit bir şekilde. Her zaman bir ok kullanılır. Şurada lastikle ilgili bir şey anlatıyorsan konuda lastik olacak. Kapakta lastik olacak. Akü anlatıyorsan başlıkta akü olacak. Mesela bu oksijen sensörünü anlatmış. Öncesi sonrası çok güzel bir kapak fikri. Konu da bitmez. İşte tamircilerin önerdiği 7 tane lastik. Lastik alırken dikkat etmeniz gereken şeyler. İşte yaz lastiği alırken, kış lastiği alırken, ne bileyim akü alırken, yeşil aküde yeşil ışık, kırmızı ışık falan artık ne varsa. İkinci el asla almamanız gereken lastikler falan diye konuları çok fazla uzatabilirsiniz. Arabayla ilgili olan her ürünün videosunu yapabilirsiniz çok basit bir şekilde. Ama dikkat etmeniz gereken şu ve şu. İlk girdiğiniz zaman bu videolara direkt her şey üzerinden dağılmayacaksınız. Önce tek bir konudan gideceksin. Mesela lastiklerden başlayacaksın. Lastikle ilgili 10 tane video çıkarttım diyelim. Daha sonra aküye geçeceksin. Bunlarla ilgili en güçlü formatlar şunlar arkadaşlar. Mesela ucuz ama iyi ürünler en güçlü konsepttir. Çünkü insanlar daha az para harcayıp daha kaliteli ya da aynı kalitede ürünlere özen gösterirler. İkinci formatta da pahalı ve gereksiz ürünler var. İşte buradaki en pahalı 8 lastik, en pahalı 7 lastik gibi şeyler de bu konsepte uygundur. Bu iki konsept her türlü çalışır. Tek yapmanız gereken şey sürekli olarak izleyicinin cebinden para çıkmamasını sağlamak. Ona yönelik içerikler üretmek. Ya çünkü mesela bu kanal diyor ki eğer bu kanalı izlersen araban için gereksiz para harcamazsın diyor. Asıl mevzu bu. Videolarda arkadaşlar 8 ile 12 dakika arasında hazırlanabilir videolar. Burada da zaten gördüğünüz gibi başlangıçta doğrudan insanların yaptığı pahalı bir hata ile başlar. Yani girişte işte şu lastik için çok fazla para ödüyorsunuz gibi bir giriş olur. Ardından pahalı ürünleri daha kaliteli sattığınızla ilgili detaylar verilir. Hani asıl kalite pahalı olmasından ötürü değildir diye. Daha sonra da ucuz veya mantıklı ürünler gösterilir izleyicilere. Videonun yapısı budur kısaca. Tabii siz bu kanalı gördüğünüz zaman bu kanala girin bakın. Video yapılarını alın, yapay zekaya atın. Ne anlatmak istediğini yapın. Yüzünüzü göstermenize gerek yok. Ürünler, markalar bunlar iyice araştırmanız gereken şeyler. Dikkat etmeniz gereken şeyler. Çünkü gidip de iyi markaları da kötülemek olmaz tabii ki. Ürün fotoğrafları, stok videolar, işte tamirci videoları, ürün sayfalarına bakılır. Her türlü yolunu bulursunuz video yapma konusunda. Ekrandaki görüntüleri birkaç saniyede değiştirmeyi unutmayın. Hani böyle statik bir görüntü olmasın. Bakın şuna mesela. Lastik var. En fazla 2 saniye. 2 saniye, 2 saniye. 2 saniyede bir görüntü değişiyor. Şunları zaten yapay zekaya yaptırabilirsiniz. Hatta Google'da şu anda video üretmek beleş. Oradan da devam edebilirsiniz. Kazanç potansiyeli olarak arkadaşlar aylık toplam izlenme potansiyeli 20 milyonla 50 milyon arasında olduğu söyleniyor. Ama tabii ki hani tek bir kanalın o kadar izlenmeye ulaşması çok mümkün değil. Ama bu nişin toplam izleyici potansiyeli bu kadar. Yani sen traktörle ilgili bir video yaparsan onun izleyici kitlesi 1 milyondur. Otomobille yaparsan 50 milyondur. Mantığı bu. Tabii ki kazanç potansiyeli yaptığınız ülkeye göre, oradaki insanların satın alma gücüne göre değişebilir. Ama başarılı bir kanal olursanız bunun gibi aylık 10 bin dolardan 30 bin dolarlara kadar para kazanma potansiyeliniz var. Bakın bunlar potansiyeldir. Sonra gelip bana ben bu kadar kazanamadım falan diye şey yapmayın. Önce test edersiniz. Bir 10 tane lastik videosu atarsınız. Bir 10 tane akü videosu atarsınız. İşte bir 10 tane başka bir ürünle ilgili, temizlik malzemeleriyle ilgili bir şey atarsınız. Paspaslarla ilgili bir şey atarsınız. Baktığınız hangisi daha çok izleniyor oraya doğru yürürsünüz. Çünkü geniş potansiyeli olan kanallarda genelde küçük şeyler. Ama dediğim gibi lastiklerden bence başlayın. Şimdilik bu kadar. Cuma günü yeniden görüşeceğiz. Farklı bir nişim daha var. Her hafta 2 niş. Devamının gelmesini istiyorsan beğenip abone olmayı unutma. Yorum da yaz da konuşalım birazcık ya. Sohbet edelim. Yapılır mı yapılmaz mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında vesaire diye. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.